Merhaba arkadaşlar, Taman YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir model paylaşımı yapacağım. Modelimin yapımında orta kalınlıkta bir ip kullandım ve 3,5 numara şiş kullandım. Ben lastik kısmını örgümün hazırladım. Üst kısmını sizlerle birlikte devam edeceğim. Sizler de isterseniz bu şekilde, isterseniz farklı lastikler kullanabilirsiniz. Bu yapacağımız modeli atkı yapımında, angora tarzı ürünlerle, şal yapımında, yelek modellerinde, bere modellerinde her yerde kullanabileceğiniz çok da kolay ve keyifli bir model. Şimdi 4 ve katları üzerine kuruyoruz. Artı 2 tane, yani birer tane olmak üzere kenar ilmeğimi bırakıyorum. Şimdi ben hemen şunu da şöyle şuradan keselim. Elimizin altından gitsin. Şimdi hemen ilk sıramda bir sıra düz olarak gideceğim. Tekrar geleceğim. Daha sonra modelimin yapımına başlayacağım. Lastik kısmından sonra sizler de herhangi bir lastik ne yapmak istiyorsanız çift lastik yapabilirsiniz. Düz lastik. Lastiğinizi ayarladıktan sonra bu şekilde bir sıra düz olarak örüyorum. Sıramın sonuna varıncaya kadar bir sıra düz olarak örüyorum. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar gidelim. Evet, bakın şimdi sıramın sonuna kadar düz olarak ördüm. Örgümün arka yüzünü çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıramın sonuna kadar yine aynı şekilde. Daha sonra modelimi yapmaya başlayacağım. Bu şekilde bir sırada ters olarak örelim. Modelimizin ön yüzünde, örgümüzün ön yüzünde modelimizi birlikte kuralım arkadaşlar. Evet, şimdi sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Şimdi bu sırada modelimizi artık yapmaya başlayacağız. Şimdi hemen birlikte modelimizi yapalım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi kendimden tarafa alıyorum. Şimdi şu 3 ilmeğimi bakın örmeden sağdaki şişimin üzerine aktardım. İpimi arka yüzüne aldım. Şimdi tekrar 1, 2 ve 3. Bu 3 ilmeğimi de örmeden tekrar sol şişime geçirdim ve ipi tekrar kendimden tarafa aldım. Şimdi bir kez daha bakın tekrar sağ şişime aldım. İpimi tekrar arkaya aldım. Bu noktada tüm ilmeklerimi tekrardan sol şişimin üzerine alıyorum. Evet, bakın sol şişimin üzerine aldım. Şimdi bu 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın 1, 2 ve 3. Arada bir tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Aynı işlemi tekrar yapıyorum. İpimi kendimden tarafa aldım. Sıradaki 3 tane olan ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. İpimi bu şekilde arkaya geçirdim. Tekrar bu ilmeklerimi soldaki şişime alıyorum. Tek yaptığımız şey bu şekilde ilmeklerimizi şiş değiştirmek. Tekrar ipimi bakın öne aldım. Yine bu 3 tane olan ilmeğimi sağ şişime alıyorum. İpimi tekrar arka yüzüne attım. Şimdi burada 1, 2 ve 3. Bu 3 ilmeğimi tekrardan soldaki şişimin üzerine aldım. Ve bu 3 tane ilmeğimi 1, 2 ve 3. Bu 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Arada bir tane tekrar düz ilmek ördüm. Bu şekilde devam ediyorum. Bakın ipimi kendimden tarafa aldım. Sıradaki 3 tane ilmeğimi örmeden sağ şişimin üzerine alıp ipimi buradan arkaya attım. Tekrar ilmeklerimi diğer şişimin üzerine alıyorum. İpimi tekrar kendimden tarafa aldım. Böyle birkaç kez ilmeklerimizin yerini değiştiriyoruz. Sadece bizi tek zorlayacak işlem bu arkadaşlar. Yoksa yapımı çok kolay. Düz örgü örüyoruz. Farklı bir şey yok. Şimdi bu 3 taneyi 1, 2 ve 3. Bu üçünü düz olarak ördüm. Arada bir ilmek düz olarak ördüm. İpimi yine ön yüzüne aldım örgümün. Sıradaki 3 tane olan ilmeğimi örmeden sağdaki şişime aktardım. Bu ipimi arkaya attım. Yine 2 ve 3. Tekrar ipimi bu şekilde bu tarafa aldım. Bunu böyle aktarıyorum. Bu şekilde yine
1, 2, 3. 1, 2 ve 3. Üçünü de düz olarak ördüm. Arada bir ilmek düz olarak ördüm. Evet. Şimdi bu şekilde sıramın sonuna varıncaya kadar devam ediyorum. Bakın. Bakın şimdi sıramın sonuna geldim. Sıramın sonunda 4 tane ilmeğim var. Yine aynı şekilde bu 3 ilmeğin üzerine de modelimi yapıyorum. Bakın, ipimi arkaya attım. Yine bu 3 tane olan ilmeğimi sol şişime alıyorum. İpimi öne aldım. Tekrar ilmeklerimi sağ şişime alıyorum ve burada 1, 2, 3 ilmeğimi de sol şişime aktardım. Bundan çıkarmadan hemen 1, 2 ve 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıramın sonundaki tek olan ilmeğim kenar ilmeğim. Onu da düz olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi bakın, sıramızı tamamladık. Örgümün arka yüzünü çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer tüm ilmeklerimi sıramın sonuna varıncaya kadar ters olarak örüyorum. Başka herhangi hiçbir işlem uygulamıyorum. Sadece ters olarak örüyorum. Dediğim gibi bu model angora tarzı yünlerle yapıp şal yapabilirsiniz. Yelek olarak örebilirsiniz. Hızlı geçmek istiyorum bu kısmını. Evet, bakın şimdi sıramın sonuna geldim. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Şimdi aynı şekilde bu modellerimizi ara kısımlarına denk getireceğiz. Hemen görelim nasıl yapıyoruz. Bakın, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki ve sonraki ilmeğimi de ördüm. Yani sıra başında 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi kendimden tarafa aldım. 1, şöyle 2 ve 3. 3 ilmeğimi de örmeden aktardım. Bu ipimi tekrar arkaya aldım. Şimdi yine bunları bu şekilde aktardım. Tekrar ipimi öne aldım. Yine aynı şekilde ilmeklerimi hiç örmeden diğer şişime aldım. Bakın. Tekrar ipimi arkaya attım. Şimdi bakın, 1, 2 ve 3. Şimdi üçünü de bu şişimin üzerine aldım. Daha sonra bunları düz olarak örüyorum. 1, 2 ve 3. Arada bir tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Evet, modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Bakın, tekrar ipimi ön yüzüne aldım. 3 tane ilmeğimi örmeden sağ şişime aktardım. İpimi böyle arkaya alıyorum. 1, 2 ve 3. 3 ilmeğimi de bu tarafa aldım. Tekrar ilmeklerimi diğer şişime örmeden aldım. Tekrar doladım ipimi, bakın üzerinden arkaya attım. Yani 2 kez dolamış oluyoruz ilmeklerimizin etrafını. Şimdi bu 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2 ve 3. Arada bakın bir ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Evet, bakın şimdi arkadaşlar, sıramın sonuna kadar geldim. Şimdi sıramın sonunda 1, 2 ve 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi örgümün tekrar arka yüzünü çevirdim. Bebek yeleklerinde de çok hoş olur. Bebek hırkalarında diye düşünüyorum bu model. Dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz.
Hepsini arka yüzüne şimdi ters olarak örüyorum sıramın sonuna kadar. Örgümüzün arka yüzündeyiz gördüğünüz gibi. Evet, şimdi sıramın sonuna geldim. Tekrardan örgümün ön yüzündeyim. Şimdi bu kez yine şunların hizasına denk getireceğiz. Yani ilk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi hemen öne geçirdim. 1, 2, 3 tane ilmeğimi aldım. Bakın ipimi arka yüzüne attım. Şimdi tekrar bu 3 ilmeğimi diğer şimin üzerine aldım. İpimi arkaya aldım. Ekstra bir şiş kullanıp o şekilde etrafını 2 kez dolayarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle alıyorum ve bu 3 tane ilmeğimi 1, 2 ve 3 düz olarak ördüm. Arada bir ilmek düz ördüm. İpimi öne aldım. Yine aynı şekilde bu 3 ilmeğimi şöyle aldım. Daha sonra arkaya attım. Yine aynı şekilde 1, 2 ve 3 ilmeğimi diğer şimin üzerine aldım. Evet, bakın bu şekilde. Şimdi üçünü de düz olarak örüyorum bu ilmeklerimin ve arada bir tane düz ilmek örüp bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Bakın. Evet. Modelim bu şekilde. Tabii ki büyüdüğünde çok daha güzel duracaktır. Ben birkaç sıra daha yapıp sizlere nasıl durduğunu göstereyim. Evet arkadaşlar, bakın modelim bu şekilde. Ben bir iki sıra daha yaptım modelden. Evet. Modelim böyle. Arka yüzünün görünümü de bu şekilde. Evet. Modelim bu şekilde. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.